Merhaba gençler. Histoloji nedir diye bir giriş yaptık. Işık mikroskop ve rutin doku takip prosedürleri nedir? Araştırma amaçlı histolojik mikroskoplar ve yöntem ve teknikler nedir diye biraz bahsettikten sonra şimdi yavaş yavaş giriş yapalım. Sırasıyla hücre, embriyoloji, dokular ve özel histoloji diye devam edeceğiz. Şimdi hücrenin basit, yüzeyel kısımlarıyla başlayalım. Hücre ve organellerini anlatacağız. Zarlı ve zarsız organeller diye devam edeceğiz. Ökaryot hücre tanımı, hücrenin özellikleri ve çeşitleri, sırasıyla hücre organelleri, zar, mitokondri gibi diğer organellerin hepsinin yapısı, özellikleri ve çeşitleri, görevleri hakkında bilgiler edinmeye çalışacağız. Özellikle 10. maddeden itibaren konu kısmen zorlaşacak. Hücre iskeleti benim özellikle saygı duyduğum bir alan. Bunların yapısı, özellikleri, çeşitleri, görevleri, membran farklılaşması var. Kısmen epitel doku ve diğer hücrelerde özelleşmeler söz konusu. Bu bizim için önemli arz edecek. Membran farklılaşmalarıyla birlikte bağlantı kompleksleri, sabitleyici ve tutundurucu bağlantılar ile zonulalar ve makula aderens değineceğiz. O yüzden baş kısımları kısmen kolay, son bölümleri biraz zorlanacağınız bir bölüm. Odaklanarak ve temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra dinlemeye başlasanız sizin için iyi olur diye düşünüyorum. Hücre en basit tanımıyla ilk derste de bundan bahsetmiştik. Tüm canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimidir. Yani atom neyse canlılardaki hücre de odur. Bunu inceleyen bilim dalına sitoloji diyoruz. İşte 1600'lü yıllarda mikroskobun keşfi, 1800'lü yıllarda aradan 200 yıl gibi bir süre Robert Hooke'un ortaya atmış olduğu ve mantarlarında incelemiş olduğu selüla boşluklar var. Hücre tanımı ve kavramı ilk olarak bu şekilde ortaya çıkmıştı. Bu arada hücre teorisinden bahsetmiştik. Schilden ve Schwann'ın. İki tane temel maddemiz var. Tüm canlılar hücrelerden meydana gelir. Bir, iki hücreler var olan bölünmesiyle ortaya çıkar. Bir sonraki dersimizde de hücre bölünmesi, çekirdek gibi konulardan devam edeceğiz. Şimdi klasik basit 9. sınıf bilinenden bilinmeyene doğru gidelim. Yapılarına göre biz hücreleri ikiye ayırıyoruz. Prokaryot ve ökaryot hücreler diye. Prokaryot hücreler nedir? Aslında çekirdeği, yani zarla çevrili çekirdek kılıfı ve organelleri bulunmayan hücrelerdir. Bakteriler, arkealar prokaryotik hücre yapısına sahiptir. Zaten inceleme açısından daha çok mikrobiyolojinin alanına giriyor diyebiliriz. Ökaryotik hücreler ise bizim alanımızdan devam ediyor. Zarla çevrili bir çekirdeği, çekirdek kılıfı ve yine zarla çevrili organelleri olan bizim gerçek çekirdeğe sahip hücreler, ökaryot hücreler dediğimiz yapılar. Bunlar tek hücreli de olabilir. Protistlerde olduğu gibi bitkiler, mantarlar ve hayvanlarda bu ökaryot hücre yapısına sahip ama tek hücreden değil çok hücreden meydana geliyorlar. Canlıların ortak özelliği diye giriş yapmamızdaki ana amaçlardan bir tanesi de buydu. Hücre nedir? Bu hücresel yapı ve organizasyon nedir? Daha sonra sırasıyla bunlar sistem olarak komite konu karşımıza çıkmaya devam edecek. Bunları bir iki cümleyle ifade etmeye çalışalım bilgilerin tazelenmesi açısından. Canlıların ortak özellikleri neydi? Hücresel yapı bir hücreli organizmalar, basit organizmalardır. Amip, öglana gibi protistleri meydana getiriyorlar. Çok hücreliler ise bitki, mantar ve hayvanlardan itibaren çok sayıda hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu canlı organizma olarak tanımlayabiliriz. Beslenme neydi? Bir hücreli canlılar için de beslenme söz konusu, çok hücreli canlılar için de beslenme söz konusu. Bunlar beslenmeye ihtiyaç duyarlar ve beslenmenin ana amacı enerji ihtiyacı ve yapı malzemelerin temini alınmasıdır. Burada da iki tip karşımıza çıkıyordu. Ototrof, üretici dediğimiz kendi besinini kendileri üretenler, kendi enerji kaynaklarını kendileri üretenler, bitkiler diye basitçe geçelim. Heterotrof, tüketici canlılar ise besinlerini kendi üretemeyen ve dışarıdan hazır alan, böylelikle enerji ihtiyacı ve yapı malzemeleri için dışa bağımlı olan heterotrof canlı organizmalar şeklinde tanımlayabiliriz. Mantarlar ve hayvanlar bu gruptaydı. Solunum için ne diyeceğiz? Solunum biraz önce aldığımız besin maddelerinin arasında kimyasal bağ enerjisi var. Hani güneşten fotosentezle aldığımız bir ısı enerjisi, ışık enerjisi var diye. Biz bunu atomların arasına kimyasal bağ enerjisi olarak dizayn ediyorduk. Buradaki saklı, gizlenmiş, depolanmış enerjiyi solunum sürecinde açığa çıkartmayı hedefliyoruz. Oksijenli ve oksijensiz solunumdan kastımız da bu. Peki solunumlu enerjiyi açığa çıkarttık. Biz bu enerjiyi ne yapacağız? Enerji organizmada iki önemli grup sistemde kullanılıyor. Bir anabolizma, yapım reaksiyonları için enerji kullanılıyor. Bir de katabolizma, yıkım reaksiyonları için enerji kullanılıyor. Yani bizde altın, dolar, Bitcoin neyse vücuttaki
ana geçerli akciğer ödeme birimi ATP'dir. Bunun da ana kaynağı enerji diye bahsettiğimiz madde sentezinden hareket etmeye, atıklarını uzaklaştırmaya kadar vücutta ne iş yapmak istiyorsanız, hangi reaksiyonu gerçekleştirmek istiyorsanız bunun işte iki grubu var dedik. Yapım ve yıkım, anabolizma ve katabolizma. Bunun bedelini ödemeniz gerekiyor, enerjisini vermeniz gerekiyor, gerekli ATP'yi harcamanız gerekiyor. Bu anlamda beslenme ve solunum birbirinin bir bütünü devam eden reaksiyonlar zinciri diyebiliriz. Dördüncü kavramımız büyüme ve gelişme. Farklı bilim dalları farklı yorumlasa da ben yakında embriyolojiyi de anlatacağım için ben büyüme ve gelişmeyi şu şekilde tanımlamak istiyorum. Büyüme, hücrelerin bölünmesi ve hücrelerin sayısal artışı olarak tanımlanıyor. Yani ben böyle tanımlamak istiyorum. Büyüme bu. Gelişme ise genç bir bireyden ergin bir bireye kadar olan gelişim süreci. Aslında buna baktığınızda zigottan ölüme kadar olan süreçte, tüm canlılık süreçlerinde gelişme biz burada hormonal olarak başlayan ve daha sonra da vücudun farklı reaksiyonlarının gerçekleştiği olgunlaşma evresi, yaşlanma evresi şeklinde tanımlayabileceğimiz ana kavşak noktalar edinmeye çalışıyoruz. Bu anlamda gelişme diğer bilim dallarından farklı olarak tanımlanıyor. Yani embriyolojik gelişme hayat boyu devam eder diye sloganik bir cümleyle devam edelim. Hareketi konuşmuyoruz. Tüm canlılar hareket halindedir. Bu hareket aktif veya pasif olabilir. Oralara polemiğe girmiyoruz. İskelet destek sistemi ve hareket sistemi zaten bu kapsamda kemikler, kaslar uzun anlatılacak. Boşaltım atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması kavramı olarak ifade ediliyor. Bu anlamda sindirim, solunum, boşaltım, deri gibi yapıların tamamı boşaltım sistemine yardımcı veya boşaltım sisteminin birer elemanı olarak tanımlanabilir. Üreme canlının kendi o var olan sahip olduğu harika özelliklerini kaybetmiyor, yok olmak istemiyor. Böylelikle kendi bir benzerini meydana getirmeye çalışıyor. Üreme bu. Yani tüm evrimsel süreçte basitçe bu şekilde tanımlanabiliyor. O yüzden hayatın temel anlamı diyebiliyoruz üremeye. Niye? Yok olmamak için var olduğu, kazandığın özelliklerin ya senin tarafından korunması lazım ya da bu özellikleri bir sonraki nesle aktarman lazım. Üreme bu. Biraz geniş açıdan düşünecek olursanız aslında bizim şu an algıladığımız yaşam, hayat nedir? Üreme üzerine kurulu, kendi var olan özelliklerini bir sonraki nesle aktar, kaybolması. Canlının bir diğer özelliği ise çevresel uyarılara veya uyarılara tepki. Yani çevresel diye sınırlamak istemiyorum. Önce bu şekilde bir tanımlama yapmıştık. Canlılar çevrelerinden gelen uyarılara tepki gösterirler. Bu ısı, yer çekimi olmak üzere hepsinin değişik isim ve tanımlamaları, özellikleri var. Bunun içinde iki tane düzenleyici sistemimiz var. Hayvanlar özellikle sinir, duyu ve endokrin sistemle bunu aktif olarak düzenleyebiliyorlar. Dışarıdan gelen tepki. Ama sonradan şunu da fark ettik. Dışarıdan tepki gelmesine gerek yok. Sizin duygu ve düşünceleriniz sinir sisteminiz üzerinden endokrin sistemi etkiliyor ve ortada hiçbir şey yok. Yani kendi kurduğunuz hayaller ve düşünceler üzerinden de tepki verebiliyorsunuz. Yani canlının özellikleri arasında uyarılara tepki verebilme kabiliyeti de var. Son aşama organizasyon zaten bizim dersimizi kabaca özetleyen ne demiştik? Hücrelerden başlıyoruz. Hücreler aynı işi yapmak üzere bir araya geldiklerinde, organize olduklarında dokuları meydana getiriyorlar. Dokular belli bir tanımlama içerisinde ne iş yapacaklarsa dokular bir araya gelerek organlar da bir araya gelerek sistemleri meydana getiriyorlar. İşte bunu ta en aşağı atom altı parçacıklara indirebileceğiniz gibi bu organizasyon aşaması sistemler ve organizma canlı aşamasından en üst işte evrenler ve her şeyin bir olduğu kavramına kadar gidebilirsiniz. Biz burada organizasyonun canlıya bakan küçük bir bölümüne değineceğiz aslında. Hücreler, dokular, organlar, sistemler ve bu sistemler en sonunda canlının kendisini, organizmayı meydana getirecekler. Yani temelde minimum tıp fakültesinde 2 yılda, diş hekimliğinde 2 veya 3 yılda bu organizmanın temel yapı ve fonksiyonlarını 2-3 yıllık bir süreçte bu sistemi öğrenmeye çalışıyoruz. İşte bunların ilk adımındayız. Hücre. Farklı kaynaklar farklı olarak tanımlıyor. Lütfen bana benim anlattığım şekilde cevap veriniz. Hücre iki bileşenden meydana gelir. Sitoplazma ve nükleus. Ya diğer kaynakların ne dediği şu an beni bağlamıyor. Benim sorduğumda hücre kaç bölümden oluşuyor dediğimde 2 parçadan demenizi istiyorum. Sitoplazma ve
çekirdeği. Peki sitoplazma dediğimiz yapının içerisinde ne var? Sitoplazmik matrix, sitozol, yani o bizim sulu akışkan diye tanımlamaya çalıştığımız alan. Bir matrix bölümü var. 2 organeller bölümü var. Bir de tam olarak tanımlayamadığımız vezikül, vakol, koful, boşluklu zarla çevrili bileşenler dediğimiz inklüzyonları içeriyor. Sitoplazma bunların hepsini içeriyor. Hocam hani hücre zarı sitoplazma ve nükleustan oluşuyordu. Ya bu cevabı istemiyorum işte. Hücre 2 bölümden oluşuyor. Sitoplazma ve nükleus. Sizin zar veya hücre zarı dediğiniz yapı burada anlatılacak. Bakalım matrix veya sitoplazma ne? İçerisinde inorganik ve organik bileşiklerin ve ara metabolitlerin bulunduğu sulu bir ortam. Siz bunu şu ana kadar sitoplazma olarak tanımlamıştınız. Evet, bu sitoplazmanın birinci bölümü. Sitoplazmanın ilk bölümü neymiş? Matrix, sitozol. Sitoplazmada başka yapılar da var. Sitoplazmanın içerisinde yer alan ama ikinci bölümü oluşturan organeller var. Bunların her biri ayrı fabrikalar dersek yanlış olmaz. Farklı metabolik aktiviteleri meydana getiren yapılar ve bölümler. Burada da zarla çevrili organeller diye ayrılabildiği gibi, membranlı organeller diye ayrılabildiği gibi membransız organeller olarak da tanımlanıyor. İşte bu membranlı organellerden bir tanesidir hücre zarı. En azından artık öyle tanımlamak istiyoruz ve sorduğumuzda da bu şekilde cevap gelsin lütfen. İnklüzyonlar, plazma membranı ile çevrelenmiş yapılar. Ya içinde A var, B var demiyoruz. Kristaller, pigment granülleri, enzimler, her neyse. İşte bunların hepsini inklüzyonlar, yani veziküller diyoruz. O kadar çok çeşit ve grup var ki o yüzden bunları tanımlayamamışız şu an için. Hepsine genel bir başlık vermişiz. Hücrenin ikinci bölümü nükleus demiştik. Hücre içerisindeki en büyük organel. Nükleus, DNA replikasyonu, DNA'nın kendine eşlemesi ve RNA transkripsiyonu, DNA'dan RNA'nın oluşturulması, genetik bilginin okunması olarak tanımladığımız transkripsiyon işlemini gerçekleştiren enzimleri içeren bu işlemlerin yapıldığı bölüm. Baktığımızda elektron mikroskobik olarak bir TEM kesiti vardı. Artık bunlara yavaş yavaş aşina olalım. Kesit, dilimleme şeklinde. Ortada büyük bir bölümünü çekirdek nükleus oluştururken gelecek ders bunu anlatmaya çalışacağız. Etrafında da sitoplazma dediğimiz, sitoplazmanın içerisinde ne vardı? Sulu, organik ve inorganik kısım, matrix, sitozol. Sonra zarla çevrili organelleri ifade etmiştik. Mitokondri, sentriyoller, düzendoplazmik retikulum gibi organelleri ifade etmiştik. Dedik 2 bölümden oluşuyor. İşte inklüzyon cisimcikleri şunlar. Şuradaki yuvarlak yapılar var ya. Bunlar o kadar farklı, o kadar çok çeşit grubu var ki içeriğine göre. Yani gerçekten karışık bir konu. O yüzden genel bir isim olarak veziküller veya inklüzyonlar diye burayı geçiyoruz. Evet, hücreye membranlı organeller olarak ifade ettiğimizde plazma membranı bunlardan birincisi. Bizim konularımızı anlatım sıramızda bu şekilde devam edecek. Plazma membranı hücre sınırını oluşturan lipidden yapılmış çift tabakalı bir yapı. Mitokondriler ne? Yine bunlar bildiğiniz hikayelerdi. Oksidatif fosforilasyon, oksijenin kullanıldığı ve fosfor üzerinden enerji elde edildiği çift zarlı bir organel. Bakın, çift zarlı olması benim için istisnai bir özellik. Zaten bunu biliyor olmanız lazım. Burada ne yapılıyor? Organik moleküller, yani temelde glikoz diye başlıyoruz ama diğer organik moleküllerin tamamı da buraya dahil edilebiliyor. Organik moleküllerin parçalanması sonucunda ATP'nin üretilmesi olayıdır. Nerede gerçekleşir? Mitokondride gerçekleşir. Bir yerde yıkım meydana getirmek istiyorsanız enerji santrallerine müdahil olmanız lazım. İşte mitokondride hücrenin enerji santralidir. Hücrenin canlılığı veya ölümü direkt mitokondri üzerinden kontrol edilir. O yüzden mitokondriye ayrıca önem vereceğiz. Ama yapısal işlerin de düzenlenmesi lazım. Bu anlamda endoplazmik retikulumu ikiye ayırıyoruz. Granüllü endoplazmik retikulum, GER diye de ifade ediliyor. Ribozomlarla ilişkili endoplazmik retikulum bölgesidir. Ribozom ne iş yapıyor temelde? Protein üretimini yapıyor. O zaman granüllü endoplazmik retikulumda protein üretimi ve yeni sentezlenen proteinlerin modifikasyonu yapılıyor. Bir de bunun granülsüzü var demektir. Yani düz, smooth ER diye bahsettiğimiz AG agranüllü, smooth SER diye bahsettiğimiz düz endoplazmik retikulumdan bahsediyoruz. Ribozom ve ribozomla ilişkili bileşenler yok. Yani protein işlevinde, protein üretiminde görev almıyor. İkinci organik molekül lipidler ve steroidlerin senteziyle ilgili
sistemleri, işlevleri meydana getiriyor. Üretimin başladığı ilk adımlar bunlar. Sonra üretim sırasıyla her ne ürettiysek, protein veya lipid her ne ürettiysek Golgi aygıtına taşınıyor. Golgi aygıtı veya Golgi cisimciği yassılaşmış sisternalardan kese, kanal, sarnıç sisteminden oluşan membranlı bir organel. Protein ve lipidlerin biraz önce ürettiğimiz protein ve lipidlerin modifikasyonu, sınıflaması, paketlemesi ve paketleyip iletilmesi, İşte orada da işte veziküller devreye giriyor dedik. İşte bu veziküller inklüzyon cisimcikleri endozomlar olarak da tanımlanabiliyor. Membran ile sınırlandırılmış yapılardır. Dışarıdan alınan veya dışarıya gönderilecek ürettiğiniz içeride depo olarak da tutulabilir, transfer de edilebilir. Tüm zarla çevrili bileşenlerin hepsine endozom diyorlar. Bunların ana fonksiyonları bu: ne yaptık, ne ettik, hangi kargo paketi nereye gidecek, bunları tasnif ediyoruz, grupluyoruz, yönlendiriyoruz, iletim ve taşınmasını sağlıyoruz. İşte bunun alt grubu olarak devam edilir. Taşıma vezikülleri, pinositoz veya fagositozla içeri aldığınız endositik vezikülleri veya içeride ürettiğiniz vezikülleri, bunların bir şekilde taşınması, işlenmesi, ihtiyacı olan yere götürülmesi lazım. Burayı bir grubu inklüzyonlar demişti, bir grubu endozomlar demişti, bir grubu taşıma vezikülleri demişti. Değişik kaynaklar bunları söylüyor. Mesela içerisinde sindirim enzimi varsa aynı şekilde membranla çevrili bir yapınız var ve içerisinde sindirim enziminiz var. Buna lizozom diyoruz. Endozomlardan türeyen diye ifade ediliyor. Bir farklı, yani bir şeyi ürettiniz ve içerisinde sadece organik molekülleri, yıkım enzimlerine sahipsiniz. Bu organellere lizozom diyoruz. Aynı şekilde peroksizom da, yani yuvarlak içerisinde yıkım enzimlerinin olduğu bir organel olarak peroksizom da karşımıza çıkıyor. Ne yapıyormuş bu da? Oksidatif reaksiyonlar için, ama enerji üretmek değil. Enerji üreten kimdi? Mitokondriydi. Burada da oksijeni kullanıyorsunuz ama buradaki kullandığınız oksijen metabolik işlemleri. Yani hidrojen ve suyun enteresan bir ilişkisi var ve en sonunda suya dönüşmek isterler. Organik moleküllerin hemen hemen hepsinin işlenmesinde hidrojenin çıkartılması, oksijenin eklenmesi ve bunların ikisinin arasında bağ yapılması durumu söz konusudur. Dolayısıyla ortada bir sürü hidrojen şekilleniyor. Bu artık hidrojenleri bırakamazsınız. Hidrojenler kendi başına patlayıcı etki gösteriyorlar. O zaman bu hidrojenleri sakinleştirmek lazım. Hidrojenleri en kolay nasıl sakinleştiriyoruz? Suya dönüştürerek. Yani hidrojen eninde sonunda oksijenle buluşup suya dönüşmek ister, dingin ve sakin hali için. İleriki derslerde anlatacağız. Oksidatif stres diye bir özel bir konumuz var. İşte buradaki ana hikayenin gerçekleştiği yer peroksizomlar diyebiliriz. Bu hidrojen peroksitin üretimi, yıkımı veya farklı yağ asiti yıkımları, metabolizmaları peroksizomda gerçekleşiyor. Bunu da anlatmaya çalışacağız. Buraya kadar olan bölüm membranlı organellerdi. Şimdi membransız, etrafında zarla çevrili olmayan bir organel grubumuz var. Bunlara bakacağız. Ribozomlar, biraz önce de değinmiştik ER'de, zarsız organellerdir. Protein sentezinin yapıldığı yerlerdir. Bu üniteler gidip ER üzerine birleştiğinde granüllü endoplazmik retikulumu oluşturuyor. Yani endoplazmik retikulumun kendisi protein üretmiyor. Proteinin üretildiği yer ribozomlar. Ribozomlar bu proteinleri ürettikten sonra bir kanal sistemine iletiyorlar. Ve bu kanal sistemi endoplazmik retikulum veya granüllü endoplazmik retikulum. Bunun da ayrı bir özelliği var. Diğerleri sentriyoller, mikrotübüller, filamentler hücre iskeletini oluşturuyorlar. Ben bu konunun bu kadar ehemmiyetli ve önemli olduğunu bilmiyordum. Konuyu çalıştıkça çok enteresan hikayeler gelişti. Sentriyoller, o sizin bildiğiniz klasik anlamda bir çifttir, silindirik yapılıdır, zarsız organeldir, mikrotübülleri ve basal cisimcikleri oluştururu geçelim. Sentriyoller hücrenin ana iskeletini oluşturan bileşenler var. Filamanlar, mikrofilamanlar, ara filamanlar veya mikrotübüller. Bu üç grup o kadar önemli ki tüm hücrenin işleyişini düzenliyorlar. İşte sentriyoller bu mikrotübülleri organize ediyor. Bu açıdan apayrı bir özelliği var. O mitozda klasik iyi ipliği oluşturur falan, oraları geçelim. Oralar çok basit görevler olarak kalıyor. Sentriyoller hücre iskeletini ve mikrotübüllerin düzenlenmesini sağlıyorlar. Dinamik kararsızlık özelliğiyle devamlı uzama ve kısalma eğilimindedirler. Dinamik kararsızlığı birazdan açıklayacağım. İkinci grup filamentler. Yine hücre iskeletinin diğer iki parçası. Birincisi mikrotübüller, ikincisi aktif filamentler, üçüncüsü ara filamentler. Şimdi bir bina yaptınız. Bu binanın sağlam temelleri, direkleri, sütunları ve demirlerinin olması lazım. İşte bu ara filamanlar. Ara filamanlar hücrenin
sağlamlığını düzenleyen ipliksi, proteinden yapılmış ipliksi yapılar. Mikrotübül ve aktin filamanlar biraz farklı. İşlevsel iskelet elemanları. Dinamik kararsızlık ne? Devamlı yıkılıp yeniden yapılıyor. Yani bir tespih tanesi düşünecek olursanız bu taneler her an dağılıyor, yeniden toplanıyor, yeniden organize oluyor. Bu mikrotübüllerde de böyle, aktin filamanlarda da böyle. Aslında hücrenin işleyişi açısından baktığınızda yolları, altyapı sistemlerini, enerji sistemlerini her an için o şehirde sabit olacak şekilde değil de şehrin organizasyonuna göre, dizaynına göre, etkinlik gününe göre bunların yollar yeniden yapılıyor, altyapı yeniden dizayn ediliyor. Mikrotübüller bunu yapıyor. Hücre iskeleti bu. Şimdi götürdünüz çekirdeği oraya koydunuz, mitokondriyi oraya koydunuz. Herkesin yeri orada kaldı, sabit değil. Ya biraz önce bir sürü vezikül gördük hücre içerisinde taşınıp transfer edilmesi lazım olan. İşte bunların hepsinin organize edilmesi, taşınması, iletilmesi, birbirine yakın tutulması gibi hikayeler var. Bunları kim yapıyor? İşte hücre iskeletinin bu iki bileşeni, mikrofilamanlar ve mikrotübüller diye bahsettiğimiz bu dinamik kararsızlık içerisinde yıkılıp yeniden yapılan sistemleri meydana getiriyorlar. Bu ara filamanlar dayanıklılık sağlıyor hücreye diye söylemiştik zaten. İşte dersin sonuna doğru bunlardan bahsedeceğiz. Orada biraz zorlanabilirsiniz. Mümkünse sakin bir kafayla bir daha dinlemeye çalışabilirsiniz. Hücre iskeleti sitoplazmayı ağ şeklinde saran protein ipliklerden meydana gelir. Hücre iskeletinin görevleri arasında hücre şeklinin korunması, sitoplazmanın organizasyonu, hangi organel nerede duracak, kimin neye ihtiyacı var, ürettik bunu, ne zaman nereye göndereceğiz? Hücrelerin hareketi, yani sadece kas hücrelerinin kasılması değil, tüm hücresel hareketler. Hücrelerin bölünmesi, işte görevlerimizden bir tanesiydi bu. Mikrotübüllerin kromozom iplikleri oluşturulması. Organeller ve diğer yapıların, organellerin ihtiyacı olan. Şimdi oradan glikozu aldınız, glikoz nereye gelecek, glikojen nereye gelecek? Yani hücre içerisindeki organellerin ve tüm bileşenlerin taşınması işlemleri bu iskeletiyle oluyor. Yani hücrenin organizasyonu, düzenleyici işlevi diyebiliriz. Hele bir bakalım şurada tekniklere de atıfta yapılarak konfokal görüntülerimiz var. Ne yapılmış? Birincisi siyah zemin üzerine renkli kısımlar. Mavi, kırmızı, yeşil. Bu imünfloresandı. Bir antikorumuz vardı. Buna parlayan bir floresan madde ekliyorduk. Bunlar değişik renklerde olabiliyordu. Aradığımız molekül neyse. Burada neymiş? Mitokondriye ait bir proteini aramışız. Mitokondriler kırmızı görülmüş. Aktine ait proteini aramışız antikor üzerinden. Aktinler yeşil olarak görülmüş ve DNA'yı gösteren 3 tip spesifik belirteç kullanmışız. Biz buradan genel yorum yapıyoruz. Çekirdek hücrenin ortasında, etrafında yoğun bir mitokondriyal ağ var. Mitokondriler hücrenin uzak bölümlerinde değil, çekirdeğe yakın olarak dizayn ediliyorlar. Aktinler ise hücrenin merkezinde değil, hücrenin periferinde de şeklinde düzenlenmiş protein çubuklardır, ipliklerdir, hücre iskeletinin bileşenleridir. Bu şekilde biz tin filamanların, mikrofilamanların böyle çubuksu proteinsi yapıları olduğunu algılıyoruz. İkinciye bakalım. Burada bir tık ileri gitmişler, ikili boyama yapmışlar. Yani hem aktinleri hem mikrotübülleri boyamışlar. Bu antikorumuz aktin proteinine ve tubulin denilen diğer bir proteine bağlı. Bunlar birleşerek hücre iskeletini oluşturuyorlar. Mikrofilamanları ve mikrotübülleri oluşturuyorlardı. Şimdi şu şekil üzerinden basit yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlar çekirdek nerede? Çekirdek kırmızıyla boyanmış. Tamam, güzel, bu dursun. Peki aktin nerede yoğunlaşmış? Aktin proteini, mikrofilamanlar hücrenin periferinde, her yerinde var ama periferinde daha yoğun olarak bulunuyor. Yeşillere baktığımızda şunu diyebilir miyiz? Hücrenin kuzey kutbunda, güney kutbunda, hücrenin periferinde. Hayır, belirgin bir şekilde her yere dağılmış olmakla birlikte özellikle hücrenin merkezinde yoğunlaşmış olarak görülüyor, yorumlarını yapıyoruz. İpliksi yapılara, proteinlerden oluşan ipliklerden meydana gelen bu yapılara hücre iskeleti diyoruz. Bu ikisi aktin ve tübülinden meydana gelen mikrofilamanlar ve mikrotübüller dinamik yapılardı. Hücrenin durumuna göre, ihtiyacına göre devamlı yıkılıp yeniden düzenlenebilen ipliksi proteinler idi. Sabit, sağlam, hücreye sağlamlık veren yapılar neydi? Ara filamanlardı. İşte çekirdekten başlayıp ta zara kadar uzanan sağlam bir kere yapılıyor. Bu çelik halatlar burada kalıyorlar. Ara filamanlar da bunları oluşturuyor. Burada sarı olarak muhtemelen vimentin diye şimdilik öylesine isim verelim. Yeri geldiğinde anlatacağım. Hücreleri aldık,
Elimizde ne var? Zigot var. Canlılığın başlangıç yeri burası. Hikaye nasıl şekilleniyordu? Bir tane dişi yumurta hücresi var. Oosit, bir tane erkek yumurta hücresi var. Sperm. Bu ikisi gelip birleştiğinde, döllendiğinde yeni bir canlı hayatına başlıyor idi. Biz buna zigot diyoruz. Tek bir hücre ve canlılık başladı. Kendinize ait bir DNA kütüphane bilginiz var. Her hücre kendine özgü, kendi DNA'sına bağlı protein sentezi, şekil ve belli işlevleri yapar. Daha sonra bu zigot bulunduğu ortama göre farklılaşır. Tek bir hücre olarak kalmaz. Bir insanda yaklaşık 200 farklı hücre tipi vardır ve bu hücreler aynı işi yapmak üzere bir araya geliyorlar. İşte hemen hücreden bir sonraki organizasyon aşamasına dokulara geçiyoruz. İnsan vücudunda 4 temel doku vardır. Epitel doku, bağ, kas ve sinir doku olarak tanımlayabiliyoruz. Epitel doku özellikle örtü üzerinde duracağız. Bağ ve destek doku çok geniş bir kapsam. Bağ dokuyu gruplandıracağız. Kıkırdak doku diye ayrı tanımlayacağız. Kemik dokunun ayrı çeşitleri var, onları söyleyeceğiz. Diğer yağ, kan ve diğer dokuları da bağ ve destek dokularının içerisinde alacağız. Yani burada epitel, kas ve sinir belli, sabit tek bir grup doku olarak tanımlanırken bağ ve destek arada dolgu maddesi olarak ifade ettiğimiz diğer dokuları da ifade edecek. İşte bunların her birinden bir miktar alacağız. Sayıları uyduruyorum. İşte %20 oranında epitel doku alacağız. %15 oranında bağ doku alacağız. %80 oranında kas doku alacağız. %5 oranında sinir doku alacağız. Yani dokuların belli bir oranda, belli bir miktarda bir araya gelmesiyle biz bu sefer dokulardan kime gidiyoruz? Organlara gidiyoruz. Organları oluşturacağız. Onlar da artık dokular bittikten sonra özel histolojiye geldiğimizde konuları ifade etmeye başlayacağız. Yani bu dokuların da organize olmasıyla birlikte organlar şekillenmeye başlayacak. O yüzden hangi doku nedir, özelliği nedir? Bunlar organın yapı ve işlevini direkt etkileyen bileşenler olarak karşımıza geliyor. Örneğin epitel doku, vücut yüzeyini saran ve iç organları kaplayan, astarlayan, örten tabakaları oluşturur. Epitel dokunun görevleri koruma. Yani bu hücreleri şimdilik bir defa duyun. Dersin en sonunda bu hücrelerin hepsini detaylı olarak tanımlıyor olacağız zaten. Koruma kim? Keratinosit. Keratin üreten hücreler derideki. Bunlar koruma görevi yapıyorlar. Veya bağırsaklarda benzer bir durum var. Emilim yapıyorlar. Enterosit dediğimiz hücreler. Veya tükürük bezlerinde yine epitel dokunu salgılama meydana getiriyorlar. Bağ doku çok geniş bir doku grubuydu. Her biri farklı hücre tiplerinden oluşuyor. Bağ doku, bu organizasyon hep böyle. Epitelin altındadır. Dokuların arasındaki boşlukları doldurur. Asıl bağ doku hücreleri fibrositler ve fibroblastlardır. Fibro, fibril üreten hücreler demek. İplik üreten hücreler demek. Bağ doku bu. Sonra kemik var. Osteo, kemik hücreleri. Osteosit veya osteositler. Kıkırdak var. Kondro. Kondrositler veya kondroblastlar, kıkırdak üreten hücreler. Yağ doku adipositler şeklinde. Ve kanla bildiğiniz bir kan grubu hücreleri vardı. Oksijenin taşınmasında görevli olanlar eritrositler. Bağışıklık veya enfeksiyonda görevli olanlar, içerisinde granül olan hücreler, granülositler. Asitik granüller, eozinofil, bazofilik granüller, bazik granüller, bazofil veya nötrofiller var. Nötr granülleri olan granülositler var. Bir de içinde granül olmayanlar, monositler ve lenfositler diye bağışıklık sisteminde hücrelerimiz var. İşte biz bu önümüzdeki süreçte artık 2 yıl mı olur? Yani bu derslerin sonuna kadar mı olur? Bu hücrelerin her birinin görevi, özellikleri, çeşitleri bunları tanımaya, öğrenmeye, sistemlerdeki ilişkilerini anlamaya çalışacağız. Kas dokuda kasılabilir, kasılabilir hücreler. Farklı kas tipleri var ve hücrenin ve organizmanın hareketinden sorumlular. Sinir doku, çevreden gelen uyarılara tepki vereceğiz dedik ya. Nöronlar ve nöronların yardımcıları var. Yani ben nedimeleri diyeyim, destekçileri. Nöronlara yardımcı olan hücreler, nöroglialar var. Bunlar epitel doku, bağ doku, kas ve sinir doku değişik oranda birleşerek dokuları, organları ve organizmayı meydana getiriyorlar. Şimdi burada bir ara verelim. Birazdan yine devam ederiz.